5.000, 10.000, 15.000, 20.000. CF Moto 250 SR 5000 bakımına erken gelmiş. En sağ şerit, en sağ 250 SR 5000 bakımında neler yapılır Furkan Bey? Abi zincir ayarımız yapılıyor. Zincirimiz yağlanıyor. Ön arka lastik basınçları kontrol ediliyor. Ön arka fren baltaları kontrol ediliyor. Duruma göre temizliği yapılıyor. Antifriz kontrolü yapılıyor. Radyatör hava salınımı yüklemesi yapılıyor. Genleşme kabının yüklemesi yapılıyor. Onun dışında genel olarak yağ değişiyor, yağ filtresi değişiyor. En son bakımımız bittiğinde test sürüşü yapılıyor. Debriyaj ayarına bakılıyor, frenlerine bakılıyor, gidişine, duruşuna, sağa çıkması, sola çıkması var mı hepsine bakılıyor. Genel civata kontrolleri oluyor belli başlı motorlarda. Motorlardan motora değişiyor. Bu SR 250 grubunda şu sakal taşıyıcıları gevşeyebiliyor. Bunları kontrol ediyoruz. Onun dışında genel cevap kontrolleri yapılıyor. İşte fren baltaları yerinde mi, fren merkezi yerinde mi, amortisörün bağlantıları yerinde mi, manetlerin bağlantıları yerinde mi, anormal bir durum var mı hepsi gözle ve elle kontrol ediliyor. Duruma göre sıkılıyor. Tamam hocam. Bu nasıl bir 5000 bakımı ya? Nasıl? Onu söküyor musun normalde yani? Sökmüyorum. Bunda bir gıcırtı sorunu var. Yağlayacağım. Salıncak yerinden yapıyoruz gıcırtıyı. Yağmurda kullanıldığında yapıyor genelde bu sorunu. Şimdi yağlayacağız, kesecek. Sencer abi tut abi karşıdan. Tuttun değil mi? Tutuyorum ha. Bakabilirsin. Değişimi saplama olacak. Yine saplama olacak. İki pedalda da bir şey sorun mu var yoksa yolcunun, müşterinin söylediği bir şey mi? Yok abi. Fren pegi
yamulmuş, onu düzelttim. Bu da çok yukarıda. Acayip yukarıda. Şimdi ayarlıyorum. Motoru boşalırken fark ettim. Lift'ten önce vitesteydi, boşalırken yukarıda oldu tespit ettim. Şimdi onu ayarlıyorum. Kafayı gömmüş iyice tosbağa gibi. Kardeş, her seferinde söylüyorum. Yan taraf. Amerikan servisi yan taraf. Ağzını yüzünü yıkar mı? Kaç kilometrede aldın? Efendim? Kaç kilometrede aldın? 4400'de. Evet, tam bir litre koyuyorsun yani. Bu yağın kıvamı artmış gibi değil mi sence? Normal mi? Ya, eksik abi. Değil mi? Motor çok sıkıştırılmış. Belli zaten, zincirinden, lastiğinden. Bana da kıvamı pekmez gibi yoğun geldi. Ve az. Az çıktı. Evet. Kendileri mi değiştirmişler o zaman? Kendileri değiştirme değil ya. Motor çok hor kullanıldığı için yağ eksikmiş. Motorun Keçelerden mi atıyor öyle olduğu zaman, yakıtla mı atıyor? Keçelerden yakıtını yapmadı. Harcar mı? Ya. Piston sekman grubunda bir sıkıntı olabilir. Yani hava kutusunu almış. Çok sıkıştı. Sesi duyuyor musun? O ses hava sesi işte. Radyatör hava yaptı dedin değil mi? Evet. Hava yaptığını nasıl anlıyor kullanıcı? Hararetten. Nasıl anlarız? Genleşme kabında sıvı seviyesi en üst çizginin üstündeyse, yani ağzına kadar doluysa, bu demektir ki radyatörde hava var. Hava basınç yapıp sıvıyı çok gösteriyor depoda. Yani tam öyle değil de, Ya. şimdi yerleşme kabının çalışma prensibi nedir? Yağın Radyatörde- fazlasını, eksiğini kullandığı depo. Radyatörde ısınan antifriz genleşiyor. Genleştiğinde şu radyatörün kapağı belli basınç değerlerine göre ayarlandığı için açılıyor. Atıyorum 1 atm, 3 atm üstüne yazar. Fazlasını 1.1 demiş mesela. 1.1 atm'de barda açılıyor. Açılıyor bu. Açıldığında buradaki boru yardımıyla buradan fazlası buraya geliyor. Soğuduğunda da geri çekiliyor. Ama şimdi Yine aynı boruyla mı çekiyor peki? yani evet. Şimdi ısındığında, bunun içinde hava olduğunda kapak açılıyor. Radyatör sıvıyı tahliye ediyor, doluyor. Bu sefer kapandığında içinde hava olduğu için geri çekemiyor. Şu an mesela boş radyatörün içi. Su ekleyeceğiz. Antifriz O zaman radyatörde de sıvı olmuyor. Evet, antifriz ekleyeceğiz.
Bu yağın azalması ve radyatörün de bu yaşadığı motosiklet yağın az görünmesi motosikletin biraz sert kullanıldığından Evet. mı söz? Çok kaynaklanıyor hepsi. Sert kullanmış. Bütün işaretler onu gösteriyor değil mi? Hor kullanmış biraz. Biraz değil bayağı, hatta arka lastiğe bakılırsa bayağı bir hor kullanmış. Arka lastik, zincir, bunlar hep işareti. Evet, şuradan çekelim. Antifrize su karıştırılmıyor. Zaten bunlar ona göre Yok, yapılmış. konsantre bu. %50 su, %50 antifriz. Antifriz sıvı seviyesi eksik. Hararet göstergesi var değil mi bunda? Kaç gösteriyordu harareti gelirken mesela? Isındığı zaman en çok kaça çıkıyor? Yolda gelirken 60-70 civarı. Eğer durursak 90 oluyor. Falan açıyor yani. Derece olarak mı gösteriyor? 90 derece. Evet. 90'da falan çözüyor. 90'a Ama işte çıkması bu- normal değil mi? Normal. Normal. Fan açma seviyesi sıklığı artar. Daha olduğunda daha çok fan açar. Daha çabuk ısınır. Öyle diyeyim. Evet. Tamamladı. Şurada markasının modeline bakalım. Antifriz öyle oksit yapar mı ya? Oksit değil de pislik yapmış. Oksit daha iyi bir şey. Koydun mu abi? Tam 1 litre. Kapağı kapattım. Tamam, çalıştır o zaman. Çalıştım. Ayaklık açık. Gel abi, böyle de sıkıntı yok, hallettim. Tasları alıyorum. Antifriz tabii, tamam. İzmir'de yapılmış. Onun yapılmış mı yapılmamış bir şekilde göreceğiz. Aleykümselam.
Filtreye bakalım. 250 SR'nin orijinal filtresi. Yağlı. Senin motosikletini de koyacağım YouTube kanalımıza abi. Takip etmek istersen. Nedir abi? Tugay Alpat. 2 tane kanal. Burada ne kadar ışık kaldı? 5 dakika. Ben şimdi elimi düzelteyim. Pencere abi. İşte iki motor ne kadar hızlı ses falan acayip olur ya. Adam da 250 aldım. Ondan sonra yavaş yavaş ya. 250'miz yavaş yavaş yükseltmek gerekiyor. Atıyorum. Dünyada da 250'den 1'e geçtiğim zaman arada öyle atlamadım. Öyle bir anda böyle şey yaptım. Bekleymiş oldum. Yavaş yavaş. Abi 250 ne kadar? 10 Zincirimiz bozuk. Bozuk derken? Bozulmuş. İlk motoru 200 km yaptı değil mi? Belli başlı yerlerde geliyor, belli başlı yerlerde bozulmuyor. Bu da bozuluyorsan bozuluyor yaklaşık. İşaretli olan yer en gergin. Ona göre ayarını yaptım. Dişliye geldiği zaman farklı aralıklarda mı zincir yani? Yani zincir kendi içinde bozuluyor. Rahatsızlıktan, sert kullanmadan, ani gaz açma, ani gaz açma, debriyaj bir anda. Ha, vurduruyor. Valla 2,5-3 falan. Ucu aldım. Çünkü aldığımdan beri 200 lira aldığım zaman aldım. Lütfen.